Milyon dolarlık bir fırkateyni birkaç bin dolarlık bir drone ile batırabilir misiniz? Maalesef evet. Ama eğer o gemide bir gökdeniz varsa işler değişir. Türkiye'nin bu savunma kalkanı artık sadece bizim denizlerimizde değil, dünya gündeminde. Paris'teki Euronaval 2024 fuarında en çok konuşulan sistemlerden biriydi. Aselsan CEO'sunun dediği gibi gökdeniz artık meşhur bir sistem. Hatta Filipinler yeni nesil korvetlerini korumak için dünyanın diğer ucundan gelip bu teknolojiyi seçti. Şu an tam 3 ülkenin envanterinde yerini aldı bile. Peki yabancıları bu kadar etkileyen ne? Bir mühendis olarak söyleyeyim, hız ve akıl. Dakikada 1100 mermi atarken her bir merminin hedefin önünde bir çelik bulutu oluşturması tesadüf değil. Bu muazzam bir atış kontrol algoritması ve radar entegrasyonu demek. Drone sürüsü gelse bile gökdeniz için sadece birer hedef pratiği. TGG İstanbul'da başarıyla tamamlanan bu son testler sistemin ne kadar olgunlaştığını kanıtladı. Gökdeniz artık sadece mavi vatanı korumakla kalmıyor, Türkiye'nin teknoloji ihraç eden bir güç olduğunu tüm dünyaya ilan ediyor. Dünyanın en prestijli denizcilik yayınlarından Naval News, Gökdeniz için şu ifadeyi kullanıyor. Aselsan'ın bu sistemi sadece bir alternatif değil, artık yakın hava savunma pazarında standartları belirleyen bir oyuncu haline geldi. Uzmanlar sistemin tamamen otonom çalışabilmesini oyun değiştirici bir özellik olarak görüyor. Savunma analiz devi Janes, Filipinlerin seçimini analiz ederken çok kritik bir noktaya değindi. Gökdeniz, batılı rakiplerine göre çok daha esnek bir mimariye sahip. Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki karmaşık drone tehditlerine karşı en maliyet etkin çözüm. Yani dünya, cebindeki paranın karşılığını en iyi bu sistemle alacağını biliyor. Avrupa merkezi Security and Defense dergisi ise teknik bir detaya dikkat çekiyor. Türk mühendisliğinin başarısı olan 35 mm atom mühimmatı ve Gökdeniz'in entegre atış kontrol radarı, saniyeler içinde binlerce parçacıkla gökyüzünde aşılmaz bir duvar örüyor. Bir mühendis olarak söyleyebilirim ki bu duvar bugün gemi savar füzelerini durdurabilen nadir teknolojilerden biri. Savunma sanayinde dünya devlerine kafa tutan bu mühendislik başarısı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce sırada hangi ülke var? Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.